dans, tutku ve dövüş. İşte bunlar capoeira'yı özetleyen anahtar kelimeler. Filmlerde, dizilerde veyahut oyunlarda görüp ilginizi çeken bu figürlerin detaylarını hiç merak ettiniz mi? Dan Violet ve işte capoeira'nın tarihçesi. Capoeira'nın Brezilya Portekizcesindeki kelime anlamı, büyük ormanlarda küçük ağaçsız alandır. Brezilya'da yaşayan Afrika asıllı kölelerin kendilerini savunmak için geliştirdikleri bu saldırı kökenli spor, bugün Brezilya başta olmak üzere dünyanın 48 ülkesinde resmi olarak yapılmaktadır. Estetik görünümü ve katı formlara sahip olmayışı capoeira'yı diğer savunma sanatlarından ayırır. Bazı insanlara göre capoeira bir savaş sanatı, savunma sanatı ya da sadece bir dans olabilir. Brezilya'daki capoeira'nın kökenlerini yaratan köleler için capoeira özgürlüğe giden yol olarak kabul görmüştür. Capoeira, roda adı verilen insanlardan oluşan bir çember içerisinde iki kişiyle belli stillerde ve ritimlerde oynanan bir oyundur. Bu oyunun adı jogo'dur. Roda çemberinin ve jogo oyununun belli töresel kuralları vardır. Roda, orkestrayı da içinde barındırır. Oyun, müzik eşliğinde saldırı ve savunma kavramları temel alınarak oynanır. Bu oyunda rakipler birbirlerine ağırlıklı olarak zihinsel ve bunun yanında fiziksel üstünlük sağlamaya çalışır. Aslında capoeira özünde dansla üstü örtülmüş gizli bir savaş tekniğiydi. Çünkü dışarıdan bakan herhangi bir insan, onların kendi içinde kendilerini savaşa hazırladıklarını anlamayacaktı. Portekizliler, 16. yüzyılda şeker pancarı üretimi için çalıştıkları için birçok işçiye ihtiyaç duymuşlardı. Bu yüzden kendi yerlileri olan Tupi Kızılderililerini köleleştirmeye çalışmışlardır. Kızılderililer, işçi değil avcı olduklarından o kadar yoğun bir tempoya ayak uyduramıyorlardı. Ama buna karşın yine de köleleştirildiler. Portekizliler, köle kullanımında uzman olmalarına rağmen, kısa bir süre içinde yüz binlerce Kızılderili çeşitli nedenlerle ölmüş ve bu nedenle kilise Kızılderililerin köleleştirilmesini yasaklamıştır. Açık kalan işçi boşluğu bir şekilde doldurulması gerekmiştir. Bu düşünceyle hareket eden Portekizliler, kısa bir süre sonra 1538 yılından sonra Afrika'dan Brezilya'ya 3 ile 18 milyon arasında bir sayıda köle getirtmeyi başarmıştır. Kölelerin çoğu çok kötü şartlar altında Kuzeydoğu Brezilya'daki şeker pancarı üretim sahalarında çalıştırılmıştır. Bu dönemde birçok köle kaçmaya çalışmış, kaçarken veya kaçtıktan sonra ormanın kaptanları tarafından yakalanıp çok büyük cezalara çarptırılmıştır. Ormanın kaptanlarına yakalanmadan kaçabilen köleler, yaşamlarını tehlikeli ormanlarda sürdürmek üzere kurdukları Quilombos adı taşıyan köylere yönelmişlerdir. Kısa bir zaman sonra Brezilya'nın ormanlarında birçok Quilombos kurulmuştur. İlk Quilombolar kurulmadan önce tutsak dönemlerinde geliştirilen capoeira, Gunga Zumba'nın döneminde de kullanılmasına rağmen en yoğun Zumbi'nin döneminde kullanılmıştır. Zumbi'yi yok etmek için birçok girişimde bulunulmuş ve sonra Pernambuco'nun generali, yabani lakabı takılmış Domingos Jorge Velho'yu Bandeirantes'in başına geçirerek Zumbi'yi ve Palmarinoluları yakalamak üzere görevlendirmiştir. Birçok kez savaşa girilmesine rağmen Velho her seferinde başarısız olmuş ama pes etmemiştir. Pernambuco'nun zengin tabakası, Palmarinolular yüzünden birçok köle kaybetmiş ve bunun sonucunda generale baskı yapmaya başlamışlardır. General, bunun üzerine 1694 yılında Velho'ya, Palmarino'ya karşı 9.000 asker vermiştir. Bu savaş Palmarino tarihinde ikinci en büyük savaş olmuştur. Velho, başarısız olmak üzereyken, Macaco, Palmarino'da bir Quilombo'nun önüne 6 tane top getirtmiş ve Palmarinoluları geri çekilmeye zorlamıştır. Bu sistemi bir raya oturtarak Velho, tüm köyleri birer birer yıkmaya başlamıştır. Savaş bittikten sonra Palmarinoluların çok azı hayatta kalmıştır ve bunlardan birisi de Zumbi'dir. Kitaplarda anlatılana göre Zumbi, çok yakın bir arkadaşı olan Antonio Soares'in ihbarı üzerine öldürülmüştür. Zumbi'nin ölümüyle Palmarino direnişi sona ermiştir. Palmarino'nun tarihi capoeira'nın da tarihi olmuştur. Çünkü siyah kölelerin ateşli silahlara karşı kullandıkları en büyük silahları capoeira'ydı. Capoeira, bu kadar kendine özel ve şık bir dövüş sanatı olmasına rağmen, kendisini oyunlarda pek sık rastladığımı söylenemez. Öyle ki capoeira dediğimiz zaman aklımıza yalnızca 2 oyun ve 3 karakter geliyor. Bunlardan en popüleri ise Tekken serisinin Brezilyalı yıldızı Eddie Gordo'dur.
Eddie ile beraber yine Tekken serisindeki meşhur Christy Monteiro ve Street Fighter serisinden tanıdığımız Elena da akıllara kazınan capoeira dövüşçüleri arasındadır. Lafı açılmışken dövüş oyunlarına ve karakterlerine bir merakınız varsa sizi Divilet YouTube kanalımıza bekleriz. Henüz çiçeği burnunda bir kanalız ve çok yakında bu karakterlerin hikayelerini paylaştığımız videolar sizinle olacak. Beklemede kalın. Capoeira oyun sektöründe çok yer bulamasa da temsilcileri çok güzel temsil ediyor bu sanatı. Özellikle Eddie'nin Tekken 8'deki Rage Out'ında etrafında berimbau ve pandeiro çalan figürlerin belirmesi çok şık bir detay olmuş doğrusu. Film sektöründe ise bu sanatı en güzel temsil eden yapımlar The Assailant ve Only the Strong'dur. Başlı başına Capoeira'nın hikayesini anlatıyorlar desek yanlış olmaz. Ayrıca Yenilmez 3, The Quest ve The Protector'da da Capoeira'yı görmek mümkün. Evet, bu videomda sizlere Capoeira'nın tarihsel sürecini ve popüler kültürdeki yerini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçeriklerimin devamı için kanalıma abone olup beğeni bırakıp yorum yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek üzere, hoşça kalın.